Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kar beyaz tatlısı yapacağız. Kar yağdı diye de biliniyor. Diğer tariflerden bir farkı var. Ben kendi yorumumu kattım. Krem şanti ve muhallebisini karıştırarak farklı bir lezzet elde ettim. Hemen videomuza geçiyoruz. Bir tencereye şekerimizi, suyumuzu ve 2-3 damla limonumuzu bir araya getirip kaynatıyoruz. Yani pastaya başlamadan önce şerbetimizi yapıp kenara alıp soğutursak iyi olur. Yoksa beklemek zorunda kalıyoruz. Evet, şerbetimiz kaynadı. Bir süre kaynattıktan sonra kenara soğutmak için alıyoruz. Muhallebimiz için yumurta sarısı, akı değil arkadaşlar, sadece sarısı. Üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. Güzelce yumurta sarılarının sütle karışana kadar çırpıyoruz. Ben sütü tam yağlı süt kullandım. Tercih yine size kalmış. Güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu ve nişastamızı ilave ediyoruz. Bu sırada ocağın altı açık değil, kapalı soğuk süte karıştırıyoruz bunların hepsini. Güzelce çırpıyoruz. Hiç topak kalmayacak şekilde bütün hepsini çırpacağız ve ardından ocağın altını yakıyoruz. Muhallebimizin altını yaktıktan sonra sık sık karıştırmamız gerekiyor. Eğer karıştırmazsanız dibinden yapışmaya başlayacaktır. Siz sonraya karıştırmaya devam ederseniz de yapıştırdığınız yerler topak topak kalacaktır. Yani pürüzsüz bir muhallebi elde etmeniz zor olacaktır. O yüzden güzel bir muhallebinin formülü her zaman sürekli karıştırmaktır. Belirli bir kıvama ulaştıktan sonra içerisine vanilya ve tereyağımızı veya margarin yağımızı ilave ediyoruz. Ben bu tarifimde tereyağı kullandım. 1 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi iyice kıvam aldı. Koyulaştı. Biraz koyulaşacaktır. Ama krem şanti ile karıştığında güzel bir kıvam elde ediyor. Eğer verdiğim tariflere uyarsanız benimle aynı kıvamda tatlıyı elde edersiniz. Krem şanti standart. Bunun için bir ölçü vermedim. Gördüğünüz gibi krem şanti tozunu ve sütünü karıştırıp çırpacağım. Süt soğuk olursa daha çabuk katılaşır. Daha kolay olur. Krem şantim oldu. Bir 10 dakika, 15 dakika buzdolabına atıyorum. Toplamda yarım saat kadar da muhallebi dinlenmiş oluyor. Muhallebiden dinlenmişten kastım aslında muhallebimizin soğuması. Yani direkt sıcak sıcak krem şanti ile karıştıramayacağım için biraz muhallebi soğuttum ve tekrar mikserle
krem şanti ile beraber çırpıp güzel bir kıvam ve lezzet elde ettim. Siz isterseniz krem şanti ile çırpmayabilirsiniz. Muhallebisini döküp üzerine krem şantiyi de sürebilirsiniz. Genelde birçok insan o şekilde yapıyor. Ama ben bu sefer bu şekilde denemek istedim. Ve çok lezzetli oldu. Yani bambaşka bir lezzet elde ettim. Benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra da bu tatlıyı yaparken mutlaka ikisini bir arada karıştıracağım. Karıştırdığımız karışımı da kenara alıp tepsimize etimek tatlılarımızı diziyoruz. Benim tepsim borcamdan biraz büyük. O yüzden ben şerbetimi 1,5 su bardağı şekerden değil de 2 su bardağı şekere 2,5 su bardağı su kullandım. Eğer siz de benim gibi biraz fazla yapacaksanız, misafirleriniz kalabalık geliyorsa etimeyi biraz daha çoğaltabilirsiniz. Hepsini dizdim. Çok da fazla sıkıştırmadım. Aralarda yine boşluklar var. Bütün şerbetimi hepsinin üzerlerine gelecek şekilde döküyorum. Ve şişmesi için kenara 5 dakika bırakıyorum. Gördüğünüz gibi etimekler bütün şerbeti çekti. Güzelce kabardı. Üzerine kenara aldığımız muhallebimizi, yani krem şanti ile karıştırdığımız muhallebimi döküyorum. Yani bu aşamada biraz hassas davranmanızı öneririm. En alttaki etimekler ile hazırladığımız karışım karışabiliyor. Yani etimek üste çıkabiliyor. Çünkü etimek hafif, hazırladığımız karışım ağır olduğu için kütle dengesi oluyor. O yüzden üzerine yavaşça döküp spatula ile yavaşça düzeltmeniz daha güzel olur. Gördüğünüz gibi her yerini eşit bir şekilde dağıtıyorum. Eşit yaparsanız donduğu zaman da şekli düzgün olacaktır. Şimdi bu tatlının bence olmazsa olmazı Hindistan cevizi. Tabi Hindistan cevizi sevmeyenler fındık da dökebilir. İşte ne bileyim, fıstık içi de dökebilir. Tercih yine size kalmış ama ben Hindistan cevizi döküyorum ve bu şekilde seviyorum. Bütün tepsinin üzerine bol Hindistan cevizi ile kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bol bol döküyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.